Hocam 13 Kasım 2022 Pazar günü Türkiye İstiklal Caddesi, Taksim, İstanbul'un göbeğinde PKK'nın düzenlediği, terör örgütü PKK'nın düzenlediği bir terör saldırısını yaşadı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Bu terör saldırısının detaylarıyla sizinle bir konuşmak isterim. Çünkü PKK'nın bir strateji değişimi söz konusu mu ya da neyi nasıl yapmak istiyorlar, durum nedir hepsini dinleyerek başlayabiliriz. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Şimdi öncelikle o saldırıda hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir de küçük kızımız babasıyla falan ne kadar acı yani. Ecrin. Evet, Ecrin bebeğimiz. Ondan sonra yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Terör böyle bir şey işte. Terör hain bir şey. Çok insanın canını acıtan bir şey. Şimdi bu saldırı aslında onun evveliyatında Mersin'de de biliyorsun bir polis evine yönelik bir saldırı. Orada da bir polisimiz şehit olmuştu. Şimdi bunun benzeri ve devamı, eylem süreci. Şimdi örgütün ağırlık merkezinin Suriye'ye kaydığı, bu eylemlerin Suriye merkezli olarak planlandığı zaten açık ve net ve bunu Türk güvenlik güçleri ve istihbarat unsurları çok net bir şekilde delilleriyle ortaya koyduğu. Ki teröristin rotasında da var yani. Aynen öyle. Ortada. Şimdi iki saldırıdaki kritik nokta da saldırının planlayıcısı olan ana insanların ikisinin de birisi bence Mersin saldırısında oradan Suriye'ye çıktı, kuzeyine. Diğerisi de burada zaten hani bilinen bir şekilde Bulgaristan üzerinden Türkiye'yi terk ettiği görünüyor. Arkadaşlar, Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yani asıl planlayıcılar, istihbarat jargonunda da bunlara diricanlar denir. Diricanların kadınları kullandığı, onları ön plana sürdüğü, onları yarı yolda bırakarak kendisini kurtardığı. Yani bu da bir önceden bence planlanmış bir şey zaten. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani kaçmaları var. Tabii bu saldırı, öncelikle şunu söyleyeyim. Saldırı olduktan sonra inanılmaz derecede bir sosyal medya paylaşımı furyası yaşadık. Bunu bu yayını izleyen izleyicilerimiz de bunun bir şekilde ucundan yapmışlardır diye düşünüyorum. Benim kendi öğrencilerim de yaptı. Yani oradaki insanların kötü görüntülerini herkes kendi iletişim kanalından veya sosyal medyasından bir paylaşma ve yarışma şeyine girdi yani. Bunu belki kötü niyetle yapmıyor insanlar. Ama bakın terörün evrensel tanımında şu var. Korkuyu, endişeyi yani psikolojik olarak negatif duyguları böyle bir eylemle ve bunu kitle iletişim araçlarıyla günümüzde de sosyal medya çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Bunu yayarak toplumu siyasi bir amaca ulaşma noktasında etkilemek. Bu çok önemli. Bunun aleti olmayalım bundan sonra. Biz maalesef olmayacak diyemem. Türkiye'de böyle eylemler olacaktır. Türkiye terörle 40 yıldır mücadele ediyor. Lütfen bu konuda da bir artık nosyona sahip olalım. Bunları yapmayalım. Bunlar önemli bir şeyler. Yani bu noktanın da altını çizmek istiyorum. Hocam burada saldırının planlanma sürecine dair analizlerinizi merak ediyorum. Şimdi PKK terör örgütü bir Suriye kökenli bir teröristi Taksim İstiklal Caddesi'ne yönlendiriyor. Ve orada böyle bir eylem yapması noktasında yönlendiriyor. Dediğiniz gibi yöneten başka biri daha var. Şimdi bu sürecin planlanma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o Suriye'de planlanmış. Bunlar 4 ay 5 ay önceden Türkiye'ye gelmişler. Bir sevgili ya da hissi ilişki görüntüsü vererek bir yaşamışlar. Çevrenin casingini yapmışlar, keşfini yapmışlar. Bomba koyacakları yerleri vesaire ortaya koymuşlar. Bunun Arap uyruklu olması hiçbir anlam ifade etmez. Yani bunu Arap uyruklu olması PKK'nın yapmadığı anlamına gelmez. Korkunç derecede bir dezenformasyon dönüyor. Bana bu eylemi PKK'nın yapmadığını iddia edenlerin en önemli delili ne biliyor musun? PKK bunu üstlenmedi. Bu mu yani delil? Burada görüntüleri koyuyorlar ortaya. YPG'nin sözde bayrağının önünde fotoğraf çektiriyor o ana planlayıcı dirijan. Onu bile kabul etmiyor. Elf gözleriyle. Nasıl bir gözü varsa yani. Yani görüntüleri bile inkar edip senin delilin ne dediğin zaman PKK bunu üstlenmedi. Ya PKK bugüne kadar sivil kayıplara neden olan hangi eylemi üstlendi? Hangi eylemi üstlendi ki bunu üstlenecek yani? Ne bekliyor yani insanlar? Bu nokta da çok enteresan. Arap uyruklu olmasıyla ilgili sana şöyle yorum yapayım. Suriye'de DAEŞ'le mücadele altında kurulan yapı Suriye Demokratik Güçleri, Amerikalıların kurdurduğu askeri aparat.
Bunun %80-90'ını YPG oluşturuyor. %10 göstermelik olarak Araplar, Süryaniler, hatta Türkmenler de var. Parasını vererek yani artık, tamam. Yani onun içerisinde Arap unsurlar var zaten, SDG'nin içerisinde. Bunu zaten söylüyorlar. Hatta bunu biz DAEŞ'le mücadele aldığı altında bir etnik, yani biz Kürt milliyetçiliği yapmıyoruz. Biz tamamen terörle mücadele ediyoruz. Bakın aramızda Süryaniler var, Araplar var, başka etnik Yezidiler var falan. Zaten örgütün propaganda şeyi bu. Propaganda sistematiği bu. Şimdi Arap uyruklu olunca niye o zaman oluyor? Niye bu insanların kafasını karıştı? Tam bombayı kullanan Arap uyruklu, diğerleri kim? Diğerleri kim? Yani çok net bir şekilde delilleriyle ortaya koymuş, hala inkar, hala inkar. Yani çok enteresan bir şey yani. Bu örgütün propaganda sistematiğine destek vermektir yani. Örtülü de olsa, belki iyi niyette, bilmiyorum iyi niyet arar mıyız? Sen ne düşünüyorsun? Sen söyle yani. Katılıyorum size hocam. Sorunlu, yani baştan sona sorunlu bir süreç. Çünkü ya bir de terör örgütü PKK'dan, ya bir terör örgütünden ya adı üstünde böyle bir yaparsa üstlenir gibi bir tırnak içerisinde kahramanlık bekleyenler var. Ya zaten TAK niye kuruldu? PKK yaptı İşte dediğiniz TAK'ı da gibi. konuşalım hatta, TAK'ı da yani. Ya lütfen detaylandırın hocam TAK'ı. Yani geri gelmişken. Şimdi TAK, Kürdistan Özgürlük Şahinleri sözde. Ben TAK'ın var olmayan bir yapı olduğunu düşünüyorum. TAK PKK'nın ta kendisi. Bence de. Ta kendisi. Somut değil yani. Şimdi nedir bu TAK? Şimdi biliyorsun işletme mantığında ya da satış pazarlama mantığında mal farklılaşması diye bir kavram vardır. Kaliteli bir marka, pahalı bir marka daha orta kesime ya da daha geri seviyesi düşük kesime hitap etmek için ikinci bir marka yaratır. Ana markanın marka değerini düşürmemek için. Şimdi PKK-YPG'nin bunun sözde bir özgürlük savaşçısı imgesi var ya, sivillere zarar veren eylemler güya yapmaz ya, sivillerin öldüğü, hayatını kaybettiği eylemleri TAK üstleniyor. Çünkü TAK sanki PKK'dan bağımsızmış gibi. Yani kötü marka oraya ait, kötü imge TAK'a ait, kötü işler oraya ait, iyi işler PKK'ya, YPG, PYD'ye ait. Çünkü onlar ne? Onlar özgürlük savaşçısı. Tırnak içerisinde. O imgenin, o pazarlama stratejisinin bozulmaması lazım. TAK budur. TAK PKK'dan ayrı değildir. Nerede TAK o zaman? Nerede? PKK'dan ayrı bir yapıysa lideri kim? Ne olduğu belli değil. Ona böyle kavramsallaştırma. Yok derin PKK, yok şey. Hepsi şey. Hepsi bir stratejinin ürünüdür. Bunu da onlar akıl edemez. Bunlar yabancı istihbarat servislerinin verdiği akıllardır. Onların kafası bu kadar derinliğe çalışmaz. Küçümsüyorum zannetmeyin. Hocam bir de Türk Silahlı Kuvvetleri bu PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırısının hemen ardından bir sınır ötesi operasyon düzenledi. Biliyorsunuz Pençe Kılıç Harekatı. Bu harekat nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki harekat bu terör saldırısına misilleme miydi? Nasıl bakıyorsunuz? Evet. Şimdi birçok sebebi var mı? Birçok nedeni var. Yani tek bir. Şimdi bir kere misilleme, evet misillemeydi. Ama sadece misilleme değil. O kadar basit değil. Şimdi bu harekatın bir teknik özelliklerini konuşalım. Bu harekat Suriye'ye ve Irak'a aynı anda yapılan, bu harekatı yapmanız için önceden diplomasiyi çalıştırmışsınız. Yani Rusya ile müzakere edilmiş, önceden hazırlığı yapılmış, aynı anda iki ülkeye yapılan ve 170 bin metrekare bir alana yapılan bir harekat. Ne bu 170 binin anlamı ne? Yunanistan'ın yüz ölçümü. Burada ben Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri bu FETÖ'cülerin çok zarara uğrattığı ve şu anda çok güçlü olmadığını sürekli dezenformasyon yaptıkları Türk Hava Kuvvetleri'nin o kadar işte pilot eksildi falan diye dedikodu yaptıkları, yalan bilgi yaydıkları Türk Hava Kuvvetleri'nin aynı zamanda ben aynı anda Yunanistan'ın her tarafına da bir askeri harekat, bir hava harekatı düzenlerim mesajı da içerir. Hocam burada ben de bir mesaj hareket. eklemiş olayım. Evet. Pençe Kılıç Harekatı'nda ilk açıklanan beri 81 hedefin vurulduğu yönündeydi. Evet. Bu 81 hedefte Taksim'deki terör saldırısına yer alınan 81 vatandaşımızı simgeliyordu. Aslında gördüğünüz gibi sizin dediğinize de ek olarak söylemiş olayım bunu. Çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargahlar tam isabette imha edilerek Pençe Kılıç Harekatı'nda toplam 326 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Evet. Aynı zamanda bu harekatların, bu operasyonların tamamının bir duygusal, böyle bir anlamlı bir arka planı da olmuş. Ya bu çatışma süreçlerini artık propagandadan ya da enformasyon stratejisinden bağımsız düşünemezsiniz. Rusya-Ukrayna savaşı artık bunun zirve noktası. Doğru. Bunları da işletmek zorundasınız. Harekatın diğer bir noktası Rusya ile koordine edilmesinin noktasında ayrıca işte misilleme olması, Suriye ile koordine edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurlarının gücünü göstermesi ama aynı zamanda gerçekten çok ciddi derecede oradaki
PYD, YPG yapısına ve bu Irak'taki PKK yapısına da askeri açıdan da zarar vermesi anlamını da içerir. Ayrıca bu harekat Batı'ya ya da çeşitli unsurlara, çeşitli odaklara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk istihbaratının bir bütün olarak terörle mücadele noktasındaki kararlılığını da gösterir. Hocam çok teşekkür ederim. Rica Eklemek ederim. istediğin bir şey var mı? Teşekkürler Nazif. Hocam 13 Kasım 2022 Pazar günü Türkiye İstiklal Caddesi, Taksim, İstanbul'un göbeğinde PKK'nın düzenlediği